Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir ressam beresi çalışacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel. İp bilgimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Tığ bilgimi hemen vermek istiyorum. Normalde 3 milimlik tığ kullanıyorum ama benim elim gevşek olduğu için 2,50 milimlik tığa döndüm. Ama sizler 3 milimlik tığ ile çalışın çünkü benim elim olduğundan fazla gevşek. Evet, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunu gösterdiğim iple yapmanıza gerek yok. İstediğiniz tüm iplerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü lastiğinin de boyutlarında hemen hemen hepsini size sadece sayılarını değil ebatlarını da tek tek ölçülerini de tek tek belirttim. O yüzden benim için her zaman dediğim gibi ölçüler önemli. Size de tek tek ölçülerini verdim ve bu ölçülerle istediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Bir dahaki videoda aynı iple aynı renkle fularını öreceğiz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle iplerimden bahsetmek istiyorum ve tığımdan. Arkadaşlar ben böyle iplerimi karıştırırken bayağı da bir ipim var, önceden aldım. Bunları da 3-4 yıl önce almışım ve şöyle sadece 2 yumak bulabildim. Dedim ki bunlarla neler örebilirim. Hemen aklıma şöyle ressam beresi geldi. Tabii ki takım olarak ya eldiven ya da fular ancak yapabileceğim 2 taneden yeter diye düşünüyorum. Üçlü yapmak isterdim ama maalesef 2 tane yetmez diye düşünüyorum. Yeterse eldivenini de yaparız. Şöyle Asya altın ilmek diye seneler önce almışım. Hemen şöyle yapısını da göstermek istiyorum. Şöyle kıvrık kıvrık bir ip. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şu kıvrık kıvrık, eminim görüyordur. İnce, sonra kalınlaşıyor, sonra inceliyor. Diyeceksiniz ki bu ipten bulamazsak öremeyecek miyiz? Hayır. Gösterdiğim yöntemlerle, tüm iplerle ve verdiğim ölçüyle istediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Ama ben bu iple öreceğim için bu ipi göstermek istedim, özelliklerini, ve 3 milimlik tığ kullanıyorum. İsterseniz hemen başlayalım. İpimi halka haline getiriyorum. Şöyle iplerimi birleştiği yerden tutuyorum şöyle ve halkamın içine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum ve burada ikili trabzanlar yapıyorum. Bunu farklı iple yapacaksanız tekli trabzanda yapabilirsiniz. Yani 3 ilmeği aynı anda kapatabilirsiniz. Daha sıkı sıkı olmasını isterseniz. Şimdi çektiğim zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 tane yaptık. 5, toplamda 12 tane ikili trabzan örüp hemen dönüyorum. Evet, 11. yaptım ve 12. ikili trabzanımı yaptım. Sihirli halkamın ipini iyice şöyle çekiyorum ve ortayı tamamen kapatıyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve her bir trabzan tepesine, bakın hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 12 trabzanım vardı. 24'e çıkaracağım. Her bir trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Saydığımızda 24 tane ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Evet, her bir trabzan tepesine ikişer tane batıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, her bir trabzan tepesine birer tane battım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batarak bir tane tek yapıyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Aynı trabzan tepesine 2 kez batıyorum. Yani bir tek, bir çift yapmış oluyorum. Bir trabzana tek batıyorum.
Hemen yanındaki trabzanın tepesine çift batıyorum. Yani aynı trabzan tepesine 2 tane. Bir tek, bir çift arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine batarak başlıyorum. Şu çektiğim zinciri saymıyorum. Bir tek, iki tek, üçüncüyü çift batıyorum. Bir tek, bir çifti bir alt sırada. Şimdi iki tek, bir çift. Yani iki tane trabzana tek batıyorum. Üçüncü trabzana çift batıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3, üçüncüye çift battım. Aynı yere battım yani. Bir tek, iki tek, üçüncü trabzana çift. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle tığıma dolandı ip. Yeniden yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. Hemen dibinden başlayarak bu sefer 3 tek, 2 3 dördüncü çift olacak arkadaşlar. Dördüncü çift batıyorum. Bir tek, 2 tek, 3, üçüncüye çift. Evet. İlk sıramızda 12 tane trabzanla başladık. Bir sonraki sırada her bir trabzana çift battık. Bir sonraki trabzanda bir tek, bir çift. Bir sonraki sırada iki tek, bir çift ve bu sıramızda 3 tek, bir çift devam ettik. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 3 tek, bir çift yaptıktan sonra 4 tek, bir çift, 5 tek, bir çift, 6 tek, bir çift, 30 santim olana kadar bu yuvarlak bu şekilde ilerleyeceğiz. 7 tek, bir çift, 9 tek, bir çift, her bir sırada bir tane trabzanımız artarak devam edeceğiz. Ta ki 30 santim olana kadar. Normali 28 santimdir ama birazcık ben büyük olmasını istediğim için 30 santim örmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben 30 santim örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 30 santim olana kadar ördüm. Şöyle bir göstermek istiyorum. Tam 30 santim. Şöyle, evet. Tam 30 santim, şöyle bakabilirsiniz. Evet. Şimdi benim ipim ince olduğu için ben toplamda 15 tek, bir çift olana kadar ördüm. Sizin ipiniz biraz kalınsa dediğim gibi 30 santim olana kadar, yani 7 tek, bir çift, 10 tek, bir çifte kalabilirsiniz. Bu tamamen santime bağlı. 30 santim oldu. Hemen bir sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Yani 15 tek bir çift yaptım. Bir sırada hiç arttırma eksiltme olmadan her bir trabzan tepesine batarak ördüm. Şimdi eksiltmelerime geçeceğim. Evet, şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada hiç eksiltme yapmadan örmüştük ama bir alt sırada 15 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 14 tane tek yapacağım. 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 ve 14. Yani kaçla bitirdiniz? Diyelim ki 10 tek bir çift. O zaman 9 tek bir kes yapacağız. Bu şekilde. Şimdi 14 tane tekimi yaptım ve keseceğim. Hemen önümdeki boş trabzan tepesine tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım. Hemen yanındakine batıyorum. İlmek alıyorum. Bu 3 ilmeği 2 kapatıyorum. Bakın. İkişer ikişer kapatıp tekli trabzan yaptım. Bu 2 ilmeği iki trabzanı bir trabzana düşürmüş oldum. Tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şöyle hemen ekranıma bir bakıyorum, net miyiz? Evet. Bakın hemen önümdeki trabzan tepesine tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım. Yanındakine battım, ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. 2 kapatıyorum. Ve buradaki 2 trabzanı bir trabzana düşürmüş oluyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şimdi bu kadar incelikte ilk defa ben ressam beresi ördüğüm için kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Başıma şöyle takıp ona göre karar vereceğim. Şimdi 14 tek bir kez yaptık. Bir sonraki sıra 13 tek bir kez, 12 tek bir kez, 10 tek bir kez şeklinde her sırada tekler eksilecek. İstediğiniz kadar eksiltebilirsiniz. Ben de bu şekilde başıma deneyerek eksilti öreceğim. Kaç sıra ördüğümü de birazdan sizlerle beraber sayacağız. Evet arkadaşlar, ben şöyle göstermek istiyorum. Baş çevrem için yeterli ölçülerde ben eksiltmemi yaptım. Eksiltmem 9 tek bir eksiltme olarak bitirdim. Hemen ölçü vermek istiyorum şöyle. Hemen buraya da bir ayraç taktım ki size ölçü verebilmek için. Şöyle 5 santim arkadaşlar örmüşüm eksiltmeyi. Baş çevrem olarak hemen şöyle düzgün bir ölçü verebilmek için şöyle hemen düzelteyim. Şöyle hemen bakıyorum. 18 santim. Şimdi lastikle devam edeceğim. Lastik istemezseniz sık iğne yaparak da devam edebilirsiniz ama ben bu bölümde lastik yapmak istiyorum. Lastiği çoğu arkadaşlar biliyor. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdekine batıp bakın önden beline doluyorum bu şekilde. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine arkadan beline dolayarak ikili trabzan. Önden ikili trabzan, arkadan beline doladım. İkili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan beline dolayarak ikili trabzanlar yapıyorum. Trabzanların beline dolayarak. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Çoğu arkadaş zaten lastik yapmayı biliyor ama bilmeyenler için tekrar göstermek istiyorum. Bitirdim sıramı, 3 zincirimi çektim.
Hemen bakın önümde arkadan beline dolanmış var. Hemen arkadan beline doluyorum. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki önden beline dolanmış. Önden beline doluyorum. Arkadan beline dolanmışa arkadan. Önden beline dolanmışa ise önden. Tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Ben yine her zamanki gibi kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Çünkü ipim oldukça ince. Şu anda ikinci sıradayız. Şöyle baktığımda 4 sıra örebilirim diye düşünüyorum. Ama tabii ki başıma taka taka örüyorum, biliyorsunuz siz. Tam ölçüleri o şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde istediğiniz sıralarda yapabilirsiniz. Diğer tüm sıralarda aynı şekilde ilerleyeceğiz. Önden beline doladıklarımızı önden, arkadan beline doladıklarımızı arkadan beline dolayarak devam edeceğiz. Lastik yapmak istemezseniz bu lastik bölümünü sık iğne olarak devam edebilirsiniz. Tüm sıraları sık iğne yapabilirsiniz. Ben lastik yapmayı tercih ettim. Bu şekilde 4 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ipimi şöyle kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Benim için yeterli. Tabii ki de ölçü vermek istiyorum. Hemen mezurumu bulayım. Ben lastiğimi kaç santim ördüm? Şöyle 3,5 santim örmüşüm. 4 santim, 3,5-4 santim yeterli olacaktır. Hemen ipimi saklıyorum. Ördükten sonra ütünüzü buhar ayarına alıyorsunuz. Karşıdan buhar tutup elinizde düzeltiyorsunuz. Kesinlikle ütünüzü örgüye değdirmiyorsunuz arkadaşlar. Değdirdiğiniz anda hemen örgünüz çöker, ezilir ve korkunç bir görüntüye sahip olur. Ne kadar ılık olursa olsun ütünün ağırlığıyla örgünüz ezilir. O yüzden ben kesinlikle hiçbir ipe, en güvendiğim ipe bile ütünün ağırlığını vermiyorum. Sadece buhar veriyorum, elimle düzeltiyorum. Bu kadar. Bakın sihirli halkamın ipini şöyle saklamışım galiba, ama yine de şöyle tekrar saklamak istiyorum. Benim için sihirli halkanı saklamak, düğümlemek benim için çok önemli. Çünkü birkaç kez söküldü ve o kadar üzüldüm ki, koskocaman bir hırkam söküldü ve çok üzülmüştüm. Gerçi yeniden bir araya getirdim ama o üzüntümü asla unutamıyorum. O yüzden muhakkak sihirli halkamı şöyle saklıyorum düğüm yaparak. Evet. Şöyle de göstermek istiyorum. Zaten bunu başıma takıp fotoğraf çekileceğim. Ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.